Ve işte karşımızda 2021 model Ferrari Roma. İtalyanlar buna La Nuova Dolce Vita diyorlar. Yani yeni tatlı hayat. Tabii niye tatlı hayat diyorlar? Çünkü zaten bir Ferrari'niz olduğu zaman hayatın çoğu tatlı olarak gelecektir size. Şimdi bu esasında Ferrari'nin en ucuz modellerinden. Biraz motordan size bahsedeyim. 612 beygir, 3.9 turbocharged, turbolu bir motor. 760 Nm tork üretiyor. Sıfırdan 100'e 3.5 saniye. 3, 2, 1 ve 100 kilometre. Sıfırdan 200'e 9.3 saniyede çıkıyor. Gerçekten performans olarak çok kuvvetli bir araba. 3.9 litrelik bu turbo motor F8 Tributo ve aynı zamanda Ferrari Portofino'da da yer almakta. Çok iyi bir motor gerçekten. Şimdi Ferrari'nin bu arabayı yapmasının nedeni nedir diye sorarsanız onu Ferrari'de çok bildiğini zannetmiyorum. Çünkü esasında bir Portofino var, işte F8 Tributo var, daha yüksek modelleri SF90 Stradale falan gibi daha kuvvetli Ferrari'ler var. Fakat bu araba dışarıdan baktığınız zaman Ferrari'ye de çok benzemiyor açıkçası. Yani hafif Aston Martin'imsi bir ön yüzü var, hafif Jaguar'a da benziyor yanlardan vesaire ama yapmışlar. Çok da güzel bir araba yapmışlar gerçekten. Motor hafif böyle ortada arkaya doğru güzel bir yol tutuşu sağlıyor size. 2+2 Gran Turismo dediğimiz arabalardan bir tanesi. Tabii arkada 2 tane ufak koltuk var ama oraya çocuk bile sığmaz. Öyle diyelim. Başka ne anlatayım size bu arabadan? Gelin çok da gevezelik etmeyeyim istiyorsanız arabanın içine bir bakalım nasılmış. Etrafını gezelim. Hatta bir de motorun içine bakalım. Evet, Ferrari Roma'nın içine hoş geldiniz. Şimdi evvela Ferrari Roma'nın içinden biraz bahsetmek gerekirse bu günümüze kadar gördüğümüz en dijital, en modern Ferrari. Yani bu Ferrari'nin iç dizaynındaki, iç tasarımındaki önümüzdeki 5-10 senelik dizayn lisanı olarak tabir ettiğimiz dizaynını, iç dizaynını gösteren güzel bir Ferrari, Ferrari Roma'nın içi. Şimdi iç dizayna biraz gelmek gerekirse evvela müthiş dijital ekranlar var her tarafta. Ferrari'de normalde bu kadar dijital ekran olmaz. Tam ortamızda bir tablet. Bu tabletten işte telefonunuz, klimanız, işte navigasyon sisteminiz vesaire gibi şeyleri kontrol edebiliyorsunuz. Kontrol fena değil. Yani hızlı diyelim. Bir Toyota kadar hızlı olmasa da hızlı. Japonlar bu işi çok daha iyi yapıyor tabii ama güzel. Hani işe yarıyor diyelim. Tam ortada vites değiştirme kutusu diyelim. Eski Ferrari'leri biraz andırıyor. Mesela eskiden Ferrari'lerde bu manuel düz vitesler varken böyle bir zigzag halinde, halinde bir vites kolu vardı. Bu da onları biraz andırıyor bize. Tabii bunlar sadece düğme. Burada bir vites kolu yok. Fiziki bir vites kolu yok ama gayet güzel olmuş. Hoş bir nostalji olmuş burada. En son bu manuel vitesleri Ferrari 430 ve 612 Scaglietti'de görmüştük. 2000'lerin ortalarında falan bunlar artık kayboldu. Belki 2011'de en son Scaglietti diye hatırlıyorum. Ondan sonra artık otomatiğe geçtiler. Artık otomatik kutu, vites kutusu ve buradaki bu padellerle, bu paletlerle vitesi kontrol ediyorsunuz. Arabanın biraz iç dizaynına gelmek gerekirse şahane burada sweat, ondan sonra güzel deri, yüksek kaliteli deriler, ısıtmalı, soğutmalı koltuklar, her türlü koltuğu ayarlayabiliyorsunuz. Şurasını daha sert yapın, burasını daha yumuşak yapın falan filan. Gayet güzel yani bir 250.000 dolarlık bir araba aşağı yukarı. Bundan ne beklerseniz içinde var. Teknik detaylara gelmek gerekirse yani dijital teknik detaylara bir defa analog düğme çok az var bu arabanın içinde. Çoğu şey elektronik. Mesela direksiyonun sağ tarafında küçük bir mousepad gibi bir şey var. Bütün ekrandaki görüntüleri bununla kontrol ediyorsunuz. Sağ, sol bilmem ne ve normalde ışık yanmıyor. Basınca bunlar meydana çıkıyorlar. Buradan işte ekranı nasıl istiyorsanız yapıyorsunuz. Büyük ekran, küçük ekran, işte kilometre saati vesaire veyahut da koskocaman bir bu
16 ya da 19 inçlik bir ekran karşımızda. Koskoca bir navigasyon oluyor veyahut da işte bir şey saati oluyor, devir saati oluyor falan filan, gayet güzel. Aynaları bile dijital kontrolle buradan kontrol ediyorsunuz. Bakın buna basınca hop, aynalar niye kapanmadı? Bakın aynalar kapanıyor. Buradan açılıyor. Yani fiziki bir düğme yok. Tamamen elektronik bunlar. Aynaları bile buradan kontrol ediyorsunuz. Direksiyon klasik bir Ferrari direksiyonu. F1 direksiyonu diye tabir ettiğimiz Maniteno var burada. Bu Maniteno Ferrari'nin değişik motor ve yol tutuşu modlarını kontrol ediyor. İşte burada ıslak, konfor, spor, yarış ve ESC off, yani full yarış moduna getiriyor. Onu çok yapmıyoruz çünkü o biraz tehlikeli bir mod. Arabanın bütün bu elektronik şeylerini devre dışı bırakıyor. Orada hakikaten usta bir sürücü olmak lazım onu yapmak için. Direksiyonun üzerinde işte sağ sol şeyleri burada. Selektörler burada. Pardon, selektör burada. İşte sağ sol şeyleri burada dönerken kelime aklıma gelmedi, neyse. Ondan sonracığıma ışık buradan kontrol ediliyor. Çok önemli bir şey. Mesela normalde tabii ki Ferrari'ler ve bir sürü spor yarış arabaları bir düğmeyle çalışır veya eski Ferrari'ler kontakla çalışırdı. Şimdi bunda esasında bakın ortada bir düğmeyle çalışıyor ama bu şey bir düğme, analog bir düğme değil, yani dijital bir düğme. Tam direksiyonun ortasında basıyorsunuz. Bir sürü ışık yanıyor. Araba muazzam bir V8 8 silindir. Tam arabanın esasında motor burada, biraz ortaya doğru olduğu için egzoz çok güzel bir ses çıkarıyor. Bu şekilde başlıyor. Arabanın içine gelmek gerekirse çok güzel, hakikaten böyle iki tane ayrı kompartman var sanki burada. Benim şoförün oturduğu, muavinin burada oturduğu. Bu bir Ferrari'nin söylediğine göre bir sürat teknesi, yarış teknesinden esinlenerek yapılmış. Gayet güzel. Esasında da bu 2+2 dediğimiz, yani iki koltuk burada var, iki koltuk arkada var ama yani o koltuklarda kimsenin oturmasına imkan yok. Yani bir yaşında çocuk bile oturamaz orada ama nedense bunu bir GT Gran Turismo arabası olarak pazarlıyor. 2+2 olarak pazarlıyor Ferrari. Tabii öyle 2+2 falan değil. Neyse, çok gevezelik yapmaya gerek yok. Arabanın içinden biraz bahsettik. Biraz da buraya böyle bir o girip arabanın içini gezdiririz size. Orayı da görmüş olursunuz. Gelin biraz arabayı kullanalım. Hatta Dubai'de çok güzel bir yer var gitmek istediğim, bir çöl yolu. Çöl yoluna gidelim. Hem arabanın biraz da dışını inceleyelim orada. Haydi bakalım. Buraya kadar geldik. Sıfırdan 100'e de bir bakalım nasıl gidiyormuş bu Ferrari manuel. Birinci vites 3, 2, 1 ve 100 kilometre. İşte bu kadar. Yani 3.5 saniye böyle bir şey oluyor işte. 3.5 saniye bundan ibaret. Ve işte karşımıza Ferrari Roma'nın muhteşem motoru. Şimdi bu motor 3.9 litre turbo, 760 Nm tork üretiyor. V8 tabii ki 8 silindir ve bu arabayı sıfırdan 100'e 3.5 saniye, 200'e ise 9.3 saniye gibi kısa bir sürede bu azami sürate çıkarabiliyor. Bu sürate çıkarabiliyor daha ziyade. Azami hızı bu arabanın saatte 320 kilometre. Yani az buz değil. Şimdi esasında bu motor, bu blok farklı konfigürasyonlarda, yani farklı beygir gücü halinde F8 Tributo ve aynı zamanda Ferrari Portofino'da da karşımıza çıkıyor. Tabii F8 Tributo'da 700 küsür beygir. Portofino M, en son model Portofino M, onu Portofino M videom da var, onu da muhakkak seyredin. O da 612 beygir gibi bir güçle karşımıza çıkıyor. Ama Ferrari aslında bu motorları hakikaten çok güzel yapıyor. Yani bu bir
bir şaheser sanat eseri gibi karşımıza çıkıyor. Ben çok seviyorum. Tabii performansı da cabası diyelim. Motor hakkında bu kadar vallahi. Evet, gelin bakalım biraz da arabanın arka tarafına bakalım. Neticede bu bir GT arabası, yani biraz valiz koyacak falan yeriniz olması lazım. Bir de burada enteresan bir iş daha var, onu da size göstermek istiyorum. Böyle hidrolik bir şekilde açılıyor. Bagaj gayet güzel bir bagaj esasında, yani 2 tane kabin boyu valiz koyabilirsiniz buraya, gayet güzel. Fakat aslında size burada göstermek istediğim farklı bir şey var. Burada ufak bir plaka gibi bir şey var. Üzerinde Ferrari'den sipariş verdiğiniz bütün opsiyonlar yazmakta. Yani tabii bu Ferrari'lerde zaten alırken 220-250 bin dolar arasında bir fiyat oluyor bu Roma'da. Ama her eklediğiniz opsiyon, her eklediğiniz ekstra bunun üzerine bu fiyata biraz daha fiyatı bindiriyor üst üste. Mesela bu arabada Apple CarPlay'den tutun karbon fiber jantlara kadar bir sürü bir şeyler var. İşte ne bileyim aynı renkte bir takım senkronize bir şeyler, İngilizce yazdığı için şimdi tercüme edemeyeceğim bunu burada, ama bir sürü aşağı yukarı 25-30 tane opsiyon koymuşlar buraya. Bu da gayet güzel. Hani ilk aldığınız Ferrari'yi bir Ferrari'de almak istiyorsanız mesela buradan bakıyorsunuz, bu opsiyonları beğenmiştim. Buradan tekrar bunlarla sipariş verebiliyorsunuz. Şimdi arabanın arkasındayken biraz da arkasından bahsedelim. Bana sorarsanız arkası arabanın hakikaten çok güzel olmuş. 4 tane egzoz. Burası böyle hafif, demin de söylediğim gibi aslında biraz bana Aston Martin'i hatırlatıyor birazcık da. Bu Aston Martin dedim de şimdi lafımı geri alıyorum. Daha ziyade 60'lardaki Ferrari'lerden de esinlenerek yapılmış bir arka var sanki. Buradaki rear diffuser dediğimiz bu havayı aşağıya basmak için olan güzel bir şey var burada. Alt tampon herhalde onun Türkçesi. Işıklar şahane falan filan. Burada aslında şey var. Burada bir spoiler dediğimiz, yani bir kanat 120 kilometreden sonra yukarı çıkıyor. Şöyle hafif işte 70 derece falan. Ondan sonra şeye yüklendiğiniz zaman frene 90 dereceye çıkıyor. Böyle bir hava şeyi gibi frenlemesi yapıyor aynı zamanda. Onun dışında mesela gelin arabanın etrafını dolaşalım biraz. Şeyden bahsedelim, jantlardan. Bunlar herhalde bakalım 20 inçlik jantlarmış. İçindeki frenler seramik brake, karbon seramik. Karbon seramik tabii çok daha hızlı arabayı durduruyor. Orta Doğu'da bizim olduğumuz bu şahane şeylerin olduğu çölde kum bunun içine girdiği zaman böyle çok felaket bir gacırdı yapabiliyor, ama bunlar hem opsiyonel, aslında belki bu Ferrari'de opsiyonel olamayabilir. Belki bugünlerde Ferrari artık standart olarak geliyordur, ama arabayı hakikaten, yani bunun azami hızı unutmayalım 320 kilometre, bu arabayı çok güzel durdurmaya da yarıyor. Şahane burası da falan. Hadi bakalım gelin bir de öne bakalım. Orayı kaçırdık. Öne bakınca da bana sorarsanız muazzam bir ön görüntü var burada. Yani hiçbir Ferrari'de görmediğimiz böyle aşağı iniyor. Hani demin dedim ya Aston Martin veya Jaguar'a benziyor. Bana sorarsanız önü hakikaten bir Aston Martin'e benziyor. Tabii Ferrari'dekiler bunu çok hoşlanmayacaklardır benim bu lafı etmemden, ama yani çağrıştırıyor şimdi bana sorarsanız. Ama hakikaten muhteşem bir araba. Ben gerçekten çok beğendim. Siz de beğenmişsinizdir inşallah. Yani ne diyeyim. Ferrari Roma bugünlük bu kadar efendim.